Merhaba arkadaşlar, Teman YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine tunus işi tekniğiyle yapılmış gerçekten çok güzel, tıpkı iki şiş gibi duran çok hoş bir model paylaşacağım. Modelimin yapımında böyle 3 renk kullandım. Orta kalınlıkta böyle yumuşak bebe yünüyle yaptım. Tam böyle bir battaniye örneği. Hemen şöyle modelimi sizlere göstereyim, bakın. Modelim bu şekilde, gerçekten tığ işi örgüye hiç benzemiyor. Tıpkı iki şişle yapılmış gibi duruyor. Arka yüzü bu şekilde. Battaniye yapımında, patik modellerinde her yerde kullanabileceğiniz bir model. Evet, bakın arkadaşlar, modelim bu şekilde. Dediğim gibi bu güzel modelden patik örebilirsiniz. Bebek battaniyesi, bebek yelekleri, hırkaları, kendiniz için büyük bayan yelekleri yapabilirsiniz. Tek renk üzerine de kurup yapabilirsiniz. Yapılışı çok kolay. İstediğiniz sayı üzerine modeli kurabiliyorsunuz. Evet, bakın hemen şöyle yakından göstereyim. Tunus işi seven arkadaşlarım, hemen şişlerinizi, iplerinizi alın, gelin birlikte yapmaya başlayalım. Bakın. Evet, modelim böyle. Şimdi birlikte modelimizin yapılışına geçelim. Ben yine 3 numara kullanacağım. 3 numara şiş kullanacağım. İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Yani tek sayı, çift sayı, herhangi bir sayının katları vesaire olması gerekmiyor. İstediğiniz sayıda modelinizi kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk sırada yine her zaman olduğu gibi tunus işi başlarken zincirlerimizi çekiyoruz. Evet, bakın şöyle, bu kadar zincir yeter. Şimdi zincirimi çektim. Zincirimi çektikten sonra tabii ki bu şekilde de ilmek çıkarabilirsiniz. Ama şu şekilde arka yüzünü çevirdiğinizde alt kısmında kıvrılma daha az oluyor arkadaşlar. Onun için bu şekilde yapmayı tercih edebilirsiniz. Her bir zincirimin içerisinden ilk kez yapacak olan arkadaşlarım olabilir. Her bir zincirimin içerisinden bu şekilde birer tane ilmek çıkarıyorum. Ve zincirlerimi sıkı değil, gördüğünüz gibi gayet gevşek bir şekilde çektim. Evet. Bakın bu şekilde her bir zincirimin içerisinden bir tane ilmek çıkardım. Şimdi ilmeklerimi çıkardıktan sonra modelimin ilk sırasındayım. Şöyle ilk ilmeğimi tek, daha sonraki ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek bu şekilde sıramın başına kadar gidiyorum. Bakın hep böyle 2 2 olacak şekilde sıramın başına kadar geldim ve burada 2 tane ilmeğim kala ipimi rengimi değiştiriyorum arkadaşlar. Bu kez böyle gri ve pembe ile denemek istiyorum. 2 renk üzerine. Bakalım nasıl olacak. İstediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Örneğin elinizde birkaç artmış ipiniz varsa onlardan battaniye örebilirsiniz, rengarenk olacak şekilde. Bebek yeleğinde kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde hani artmış iplerinizde bu model üzerinde değerlendirebilirsiniz. Bakın bu şekilde yaparak rengimi değiştirmiş oldum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi bu zaten benim birinci ilmeğimin üzerine denk geliyor. Şu şekilde bakın, hemen şu ikincinin arka yüzünde ilmek var arkadaşlar. Bakın şurası. Buradan alıyorum ilmeğimi. Sıradakine geçtim. Bakın şöyle çevirip göstereyim, daha net anlaşılacak. Burası örgümün arka yüzü. Bu arkadaki ilmeklerden alıyorum. Bu şekilde. Tüm ilmeklerimi bakın buradan alarak örüyorum. Evet. Bakın bu şekilde alarak örüyoruz tüm ilmeklerimizi. Bakın bunu da aldıktan sonra sıramın sonunda tek bir tane ilmeğim kaldı. Onu da yine
bu şekilde arka tarafındaki ilmekten aynı şekilde aldım ve sıramı tamamladım. Bakın, sıramın sonuna geldim. Şimdi yine ilk ilmeğimi tek, daha sonraki tüm ilmeklerimi 2 çıkararak, bakın bu şekilde ikisini ördüm, tekrar ikisini, bakın tığın başına aldım, 2 örüyorum sıramın başında 2 ilmeğim kalıncaya kadar. Sıramızın başında 2 ilmek bırakmamın amacı renk değiştirirken şu kısımda yükseltinin olmaması. Yoksa bunları da örüp daha sonra griyi değiştirirsem hani bir ilmek fazla örmüş gibi oluyorum bir sıra. Ve burada bir yükselti ya da eğrilik oluşabilir. Ama bu şekilde yaptığınızda daha muntazam duracaktır. Şimdi gri ipimi aldım. Bakın, bu şekilde tığımın üzerine gri ipimi geçirmiş oldum. Şimdi bakın, şu ilmeğimin hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle arka yüzünden şunu şu şekilde şu tarafa doğru almak istiyorum. Evet. Bu ilmeğimin hemen bakın şu arkadaki tarafından bu şekilde ördüm. Şöyle çevirerek daha rahat örebilirsiniz. Sıradakine geldim bu şekilde. Bir sonrakine geldim böyle. Tamamını hep böyle arka yüzden örüyoruz. Böylece 3 boyutlu bir görünüm kazanmış da oluyor aynı zamanda örgümüz. Evet, bakın sıramın sonundaki ilmeğime geldim. Yine şu arkadaki ilmeğimi alıyorum. Bakın burada da bunu aldım. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle sanki 2 şişteki pirince benzettim ben birazcık. Böyle çok hoş duruyor gerçekten. Çok kibar, çok da düzgün bir model oldu. Evet, şimdi yine ilk ilmeğimi tek, daha sonraki ilmeklerimi ikişer çekerek bu şekilde sıramın başına kadar gidiyorum. Sıramızın başında 2 ilmek kalıncaya kadar bu şekilde örüyoruz. Dediğim gibi istediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Ben diğerinde 3 renk üzerine yapmıştım. Bakın şimdi 2 renkle yaptım. Çok fazla renk kullanırsanız ipi bu kenarda hani kırmanız gerekebilir ya da sürekli yürütmeniz gerekecektir. Ama 3-4 renk olduğunda kırmadan kenardan yürüterek ilerletebilirsiniz. Şimdi tekrar pembe ipimi aldım. Bakın bu şekilde tığımın üzerine pembeyi geçirmiş oldum. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar, bakın arkadaki ilmeklerimizi örüyoruz. Şu şekilde tuttuğunuzda ortaya çıkıyor zaten. Şöyle çevirip de daha rahat yapabilirsiniz. Şöyle yavaş bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın böyle. Buradan almıyoruz. Şöyle arka taraftan alıyorum. Hep bu şekilde yapıyoruz. Çok keyifli, çok da kolay bir model gördüğünüz gibi. Her yerde koltuk battaniyeleri örebilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar bu modeli. Kendinize yelek, hırka yapabilirsiniz. Tek renk üzerine de yapabilirsiniz. Kesinlikle çok güzel, kendini gösterecek bir model. Evet, bakın. Bu şekilde geldim. Şimdi yine ilk ilmeğimi tek, daha sonraki ilmeklerimi ikişer örüyorum bu şekilde. Evet, bakın 2 ilmeğim kalınca bıraktım ve tekrar gri ipimi bu şekilde tığımın üzerine aldım. Modelimiz bu şekilde tekrarlayarak devam ediyor. Hiç farklı bir şey yok arkadaşlar. Bakın burada model birazcık daha büyük olunca kendisini daha çok gösterdi.
gri, lila ve beyazla da gerçekten çok yakıştı diye düşünüyorum. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Takıldığınız bir yer olursa bana yine yorum yazarak sorabilirsiniz. Elimden geldiğince gördüğüm tüm mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Evet, bu dilim bu şekilde. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.